Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu CFX Coin. CFX Coin ile ilgili önemli seviyeleri, önemli destek ve direnç seviyelerini ve yaşanan bu son yükselişle ilgili önemli bir fiyat analizini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Beğen tuşuna basarsanız da oldukça memnun olurum. Şu anda haftalık grafikteyim ve haftalık grafikte CFX Coin 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde hiçbir kapanış yapmadı. Uzun bir süredir, yani son bir senedir. Ancak bu hafta direkt 20 haftalık hareketli ortalamanın ve neredeyse de 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine varan bir yükseliş yaşattı yatırımcılarına. Yani çok ciddi bir pump oldu burada. %160'tan fazla bir yükselişten söz ediyorum. Bu tabii beklediğimiz bir durum değildi ve istediğimiz bir durum da değil bu. Çünkü bizim istediğimiz durum burada 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde ufak ufak kapanışlar yapıp bu trendi yukarı yönlü uzun bir solukta taşımasıydı. Ancak bu tek kalemde yükseliş oldu ve bu da ciddi bir yükselişle beraber ciddi bir düşüşü de beraberinde getirebilir. Burada önemli olan nokta şu an 20 haftalık hareketli ortalama 341 seviyesinde. 50 haftalık hareketli ortalamada 700 seviyesinde. 700 seviyesi. Şu anda da fiyat zaten 715, 700'ün üzerinde fiyatlanıyor CFX Coin. Zaten orta vadeli hedefine ulaşmış görünüyor şu anda. Yani yeni girişler için pek uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Buradan bir geri çekilme söz konusu olabilir. Buna birazdan bakacağız. 20 haftalık hareketli ortalama üzerinde olması da tabii ki yükselişlerin devamı anlamına gelecektir. Ancak bu bayağı bir çılgın bir yükseliş oldu. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Günlük grafiğe geçelim. Günlükte de 200 günlük hareketli ortalamamız var. O da 400 seviyesinde. Orayı da dün geçmişti. Dünkü kapanışı 200 günlük hareketli ortalama üzerinde yaptı ve bugün de bu yükselişini devam ettirdiği görülüyor. Bu 200 günlük hareketli ortalama ilk önce tabii ki 20 haftalık hareketli ortalama ve ardından 200 günlük hareketli ortalama önemli geri çekilme seviyeleri olarak karşımıza çıkabilir. Bu seviyeler dikkatle takip edilmeli. Yani 340 seviyesiyle 400 seviyesi önemli destekler olarak görülebilir geri çekilmelerde. Yukarıdaki direncimiz de şu anda dediğim gibi 700 seviyesi. 700 seviyesi 50 haftalık hareketli ortalamamız. Yani buranın üzerindeki günlük ve haftalık kapanışlar yukarı yönlü yeni bir yükseliş trendini başlatabilecek nitelikte olabilir. Ama dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Bir de trend gücü açısından Squeeze Momentum ve Inverse Fisher'a bakmak istiyorum. Inverse Fisher şu anda alda. Trend gayet güzel ilerliyor. Squeeze Momentum'da da trend yükselerek devam ediyor. Burada herhangi bir problem yok. Ancak dediğim gibi geri çekilmeler için dikkatli olmakta fayda var. 4 saatlik grafiğe geliyorum. 4 saatlik grafikte zaten çok daha net belli. Yani şu son 2 günde bayağı bir yükseliş oldu. Burada geri çekilme seviyelerini isterseniz sizlere aktarayım. Çünkü önemli düşüşler de gelebilir diye düşünüyorum. Burada 50 haftalık hareketli ortalama olan 700 seviyesi kaybedildiği takdirde alttaki durağımız 600 seviyesi olacaktır. 590 seviyesi ilk yakın desteğimiz olarak nitelendirilebilir. 590 seviyesi altındaysa güçlü desteğimiz 450 seviyesi. Fibonacci 0.618 seviyesi burası. 450 seviyesi güçlü bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yukarı yönlü hareketlerde ise yeni bir
Fibonacci çizelim yukarı yönlü hareketlere dair. Pardon, özür dilerim. Evet, yukarı yönlü hareketlerin devamındaysa Fibonacci 0.618 seviyesi önemli. Burası da 860 olarak görünüyor. 860 üzerindeki 4 saatlik kapanışlar bizi daha sonra 950 ve 1050 seviyelerine ulaştıracaktır. Burada önemli olan seviye dediğim gibi Fibonacci 0.618 seviyesi. Şu an test edilmedi. Şu anda Fibonacci 0.236 seviyesi üzerinde ve 50 haftalık hareketli ortalama üzerinde tutunmaya çalışıyor fiyat. Bu seviye üzerinde tutunduğu takdirde ilk deneyeceği seviye 860 seviyesi olacaktır. Buranın yukarısındaysa 950 ve 1050 seviyeleri önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda CFX coin'de ciddi bir pump etkisi var. Dediğim gibi yukarı yönlü sert hareketler yaptığı gibi aşağı yönlü de sert geri çekilmeler mümkün. Bu yüzden önemli destek seviyelerine stop koyulması da iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda CFX coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.